Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hepinize iyi sabahlar diliyorum. Çok güzel bir gün olsun hepimiz için. Bugün meme küçültmeyi konuşacağız. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahisi uzmanı operatör doktor Ayşe İrem İskenderoğlu şu anda yayın konuğum. Konumuz meme küçültme ve erkeklerde meme büyüklüğü aynı zamanda. Herkes TV8 ekranları başına. Ayşe Hanımcığım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi Merhabalar. sabahlar olsun. İyi sabahlar. Ayşe İrem. Bazen daha çok Ayşe'ye alıştık ama daha çok İrem kullanılıyor değil evet, mi? İrem'i daha çok kullanıyorum Daha ama sonuçta Alıştık ikisi- diye böyle Ayşe, çünkü söylemiştiniz siz İrem'i daha fazla kullanıyorum diye. Peki Problem İrem diyeyim hadi. Tamam. İrem Hanımcığım, meme büyüklüğü nedir? Büyük memeler sadece estetik bir sorun mudur? Meme büyüklüğü bir kadının kendi vücuduna göre meme kütlesinin olması gerekenden daha büyük olduğu durumlar aslında. Ek olarak bazı problemlere yol açıyor. Neler yapabiliyor? Omuz ağrısı, sırt ağrısı, duruş bozuklukları, omurga eğrilikleri yapabiliyor. Büyüklüğe bağlı olarak meme altlarında yaralar olabiliyor. Kıyafet seçimleri çok zorlaşabiliyor gibi ek problemler getiren bir durum. Peki meme küçültme ameliyatı için ideal aday kimdir? Meme küçültme için ideal aday yaş olarak bir kere 18 yaşını doldurmuş ve meme gelişimi tamamlanmış olan ve vücuduna göre memeleri büyük olan, tercihen şart değil ama emzirme gibi olayları da bitirmiş, ideal kilosunda olan kişiler meme Uygun. küçültme için uygun adaylar. Uygun adaylar. Peki meme küçültme ameliyatında meme sadece küçültülür mü? Aynı zamanda dikleştirme de olabiliyor mu? Küçültürken aynı zamanda da dikleştirme yapılıyor. Aslında hem hacim olması gerektiği boyuta getiriliyor meme küçültme ameliyatında. Memenin olması gerektiği yerden daha aşağıda konumlanıyor. Onu da ameliyat sırasında yukarı esas yerine taşıyoruz. Dolayısıyla dikleştirme de yapmış oluyoruz. Dikleştirme de yapılıyor. Ama Evet. bazılarının ihtiyacı yoksa da yapılmıyor mu? Yani bir miktar mutlaka oluyor. İhtiyaç 1-2 oluyor. santim de olsa evet Aha, ihtiyaç oluyor. Peki meme küçültme ameliyatı sonrası emzirme mümkün mü? Emzirme mümkün. Eğer kişi teorik olarak emzirebilecek bir şeydeyse memenin süt kanallarını ve meme başını koruduğumuz için ameliyat sonrasında da süt verme teorik olarak mümkün. Ama hani tabii ki bir miktar o meme dokusu azaldığı için bunda azalma olabilir. Peki meme küçültme sonrası hastaların yaşam kalitesinde ne gibi değişiklikler oluyor? Yaşam Değişiyor mu kalitesi- kalitesi? Tabii aslında direkt ameliyattan hemen sonra bile hafifledim, daha dik durmaya başladım diyorlar. Genelde ameliyat sonrası kısımda çok mutlu oluyor hastalar. Ağrılardan bir kere kurtuluyorlar, duruş bozukluğundan kurtuluyorlar. Yani sürekli öyle hastalarımız oluyor ki mesela 1 kilodan fazla hani meme dokusu çıkardığımız oluyor. Sürekli elinde bir yük varmış gibi, boynuna asılı bir şey varmış gibi ondan kurtulduğu için çok rahatlamış oluyorlar aslında. Peki erkeklerde meme büyümesi yani jinekomasti nedir? Biraz da onu konuşalım istiyorum. Erkeklerde de meme büyümesi, o görüntü bayağı bir değil mi? Müzdarip Rahatsız olan edebiliyor. rahatsız olabiliyorlar tabii. Evet, erkeklerde de olması yani normalde düz bir meme dokusu, göğüs bölgesi olması gerekirken meme dokusunda bazen de yağ dokuda fazlalık olmasına erkekte meme büyüklüğü ya da jinekomasti diyoruz. Onun da pek bazı sebepleri olabiliyor. Genetik. Genetik olabiliyor, bazen kiloya bağlı olabiliyor, bazen yaşa bağlı ergenlikte veya yaşlılıkta olabiliyor. Yağ kitlesi. Evet, yağ kitlesi olabiliyor. Kiloyu söyledim sanırım. Bazen kullanılan ilaçlara bağlı olabiliyor. Bazen hormonal bozukluklara bağlı olabiliyor. Bazen de çoğu aslında hiçbir sebep yokken tamamen yapısal oluyor. Tabii erkeklerde meme kanseri de olabiliyor değil mi mesela? Evet. Nadir de olsa o da Nadir de görülebiliyor. olsa olabiliyor. Bunun yaşı var mı? Yaşı yok ama Yapılması için. yapılması için daha çok onlarda da gelişimini tamamlamasını 18 istiyoruz. artı. Evet, yani ergenlikte çok sık görülüyor.
O zaman hemen hastalarımız çözülsün isteyebiliyor ama önce bir altta yatan bir sebep var mı araştırıyoruz. Eğer yoksa da biraz 18 yaşını doldurmasını bekliyoruz. Çok ekstra başka bir durum yoksa. Daha sonrasında rahatlıkla yapılabiliyor. 18 yaşında 18 olması yaşını- gerekiyor ama değil mi? Evet. Daha öncesini almıyorsunuz. Evet, daha öncesinde almıyoruz. Peki jinekomasti erkeklerde meme büyümesi, spor yaparak, kilo vererek, diyet yaparak geçecek bir şey midir? Şimdi memenin aslında büyük bir kısmı yağ dokusu ama jinekomastinin yani o meme büyüklüğünün yapısı biraz önemli. Her zaman sadece bazen öyle oluyor ki kiloya bağlı daha çok yağ kütlesi oluyor. Dolayısıyla zayıfladığı zaman kişi ya da spor yaptığı zaman bir miktar azalma oluyor. Ama meme dokusu da olduğu için içinde tamamen geçmesi zor. Hatta bazen kişi özellikle böyle vücudun üst kısmını geliştirici spor yapmaya çalışıyor. Alttaki kaslar daha belirgin oldukça daha belirginleşebiliyor. O yüzden çok sporla değil de nedenini öğrenip ondan sonra ona yönelik bir tedavi yapmak daha uygun oluyor. Evet, yani genetikte bence çok fark var bununla Evet. ilgili. Ben şimdi 2 erkek çocuk doğurmuş biri olarak hatırlıyorum da 2 çocuğumdaki bebekken hani doğduğunda kucağına alıyorsun doğduğu an zayıf tabii ki bebek sonuçta. Ama mesela dümdüzdü ilk oğlum ama ikincide o da zayıftı. Yani sonuçta bebek hiçbir zaman böyle aşırı kilolu doğmaz yani. Hani yeni Evet. doğan bir bebek sonuçta. Fakat göğüslerinde evet bir çıkıntı vardı, onu fark etmiştik. Mesela dedim bunda ileride jinekomasti olacak. Mesela direkt öyle düşünmüştük aramızda. Çünkü babanın tarafında genetikte var, benim tarafımda yok. Evet. Büyük olan bana çekmiş, yırttı. Küçük Jinekomasti olan. operasyonu olmayacak. Basit bir operasyon mu bu arada? Şimdi şöyle, tabii hiçbirisine böyle çok basit gibi demiyoruz. Yani hepsinin kendi içinde şeyleri olabiliyor ama nispeten basit bir operasyon. Ameliyat sonrası çok ağrılı değil. Süre olarak da çok uzun değil. Uzun hastanede yatış gerektirmiyor. Genelde bir gece yatış oluyor. Kolaylıkla yani günlük yaşama hızlıca adapte olabildiğiniz bir ameliyat. Yani o Rahat kadar- geçen bir süreç diyebiliriz. Sonrasında da günlük hayatına hızlıca dönebiliyor mu? Hızlıca dönebiliyor. Bir korse giymesi gerekiyor bir ay boyunca. Nasıl bir korse? Nasıl bir korse? Göğüs bölgesinde baskı yapacak, onu çepeçevre saracak bir bazen atlet şeklinde oluyor, bazen sadece üst kısmını sardığımız bir korse giyiyorlar bir ay boyunca. 6 hafta kadar yine ağır spor yapmalarını istemiyoruz. Normal günlük rutinine ama dönmüş oluyorlar hastalarımız bunlar haricinde. Ama sadece 6 hafta spor Evet, ağır önerilmiyor. spor önermiyoruz ama işte yürüyüştür, koşudur öyle şeyler yapabiliyorlar. Onları yapabiliyorlar. O Evet. ağırlık antrenmanı değil mi? Evet, ağırlık Onları yapmaması gerekiyor. onları Peki istemiyoruz. tamamen ilk bir kere de çözülüyor mu bu? Çok büyük oranda bir tek ameliyatta çözülüyor. Bazen öyle oluyor ki biraz fazla kilo da oluyor ya da fazla kiloya bağlı deri fazlalığı da oluyor aslında. Biz ameliyatla liposuction dediğimiz yöntemle oradaki hem yağ dokuyu hem meme dokusunu dışarı alıyoruz. Meme dokusu ekstra olan hastalarda bazen onu da açık bir kesiyle o dokuyu da çıkartıyoruz. Ama çok büyük çoğunluk liposuction'la çözülüyor. Daha sonra deri fazlalığı da yoksa o giydirdiğimiz korseyle düzleşiyor. Deri fazlalığı varsa bazen o deri fazlalığı istediğimiz kadar toparlanmayabiliyor. Onu düzeltmek için işlem yaptığımız olabiliyor. İrem Hanımcığım çok teşekkürler. Rica ederim. Ağzınıza sağlık. Bayağı bilgilendirici bir bölüm oldu. Her zaman teşekkür ederim. birlikteyiz zaten. Teşekkür ederim. Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hemen geri geliyorum.